Dostlar selamünaleyküm. İran, ABD ve İsrail arasındaki savaş devam ediyor ve tansiyon hiç azalmıyor. Yani günler geçtikçe biraz ortam sakinleşir diye düşünüyorduk ama tansiyon giderek artıyor. Daha önce söylediğim gibi İran bizi gerçek anlamda şaşırtıyor şu anda. Ve şaşkınlığımız da artarak devam ediyor. Çünkü bugün İran tam anlamıyla vites yükseltti ve konuşmamız gereken çok fazla son dakika birikti. ABD'nin düşen savaş uçaklarından tutun da Suudi Arabistan'ın vurulan Aramco tesisine kadar önümüzde çok fazla başlık var. O yüzden uzatmadan hızlı şekilde konuşmaya başlayalım. Bugün gerçekten fırtına gibi bir gündem var. Karşılıklı ciddi saldırılar yapılıyor ama özellikle İran hiç beklemediğimiz kadar güçlü vuruyor. Bugün de vurmaya devam etti. İran gece Güney Kıbrıs Akrotiri hava üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurdu. Güney Kıbrıs'ta İngiliz savaş uçakları hemen havalandı ve bütün askeri üslerde alarm verildi. Özellikle İngiltere burada teyakkuza geçti. Ama tek başına değil. Yunanistan da bölgeye bir fırkateyn ve 2 F-16 savaş uçağı gönderdi. Tabii ki kayda değer bir yardım değil bu. Sembolik bir destek. Bunun onlarca kat fazlası zaten Güney Kıbrıs'ta konuşu durumda şu anda. Yunanistan hem Güney Kıbrıs'a yanındayım mesajı veriyor hem de ABD, İngiltere ve İsrail üçlüsüne ben de sizlerim demeye çalışıyor. Yoksa dediğim gibi gönderdiği güç sembolik bir güç. Bunun dışında bir de Lübnan Hizbullah'ı olaya dahil oldu. Onlar da İsrail'e füze saldırıları yapmaya başladılar. Ama ardından İsrail Lübnan'ı çok ağır şekilde vurdu. Hizbullah bir süre daha saldırı yapmaya devam etti ama en son bugün Lübnan Hizbullah'ın bütün askeri faaliyetlerini yasakladığını açıkladı. Hizbullah'ın bundan haberi var mı? Önümüzdeki saatlerde bunu da görürüz. Ama hala bugünün bomba haberlerine gelmedik. Bugünün en çok ses getiren olayı Kuveyt'te ABD'nin savaş uçaklarının düşmesi oldu. Öncelikle bir uçağın düşerkenki görüntüsü basına yansıdı. Sonra ikincisi ve ardından üçüncüsü. Kuveyt'te bugün ABD'nin 3 tane F-15 savaş uçağı düştü ve vurularak düşürüldü. İran tabii ki bu uçakları kendisinin düşürdüğünü iddia etti. ABD ise Kuveyt'te konuşlu bulunan hava savunma sistemleri tarafından uçakların dost ateşiyle yani sehven düşürüldüğünü açıkladı. Bu açıklamalardan hangisi doğru elbette bilemiyoruz ama dost ateşiyle de hadi bir tane uçak düşsün de 3 tane uçakla düşmez diye düşünüyor insan. Diğer bir taraftan baktığın zaman da aklıma şu gelmiyor değil. İran kendi hava sahasında düşüremediği ABD uçaklarını Kuveyt'in hava sahasında nasıl düşürebilir? Tabi baktığınızda iki ülke yan yana sayılır yani uzak değiller ama İran'ın bunu yapacak bir hava savunma gücü var mı yok mu tartışılır. Bugüne kadar ABD ve İsrail bütün saldırıları hava kuvvetlerini kullanarak yaptı ve İran'ın kendi hava sahasında bu uçaklardan birini düşürebildiğine şahit olmadık. Hatta kamerayla görüntüleyebildikleri insansız hava araçlarını bile vuramadıklarını biliyoruz. İşin bir de bu yönü var. O yüzden bu uçakların nasıl düştüğünü öğrenme şansımız pek yok gibi görünüyor. Ve olaylar bunlarla da sınırlı değil. İran bugün yine Bahreyn'deki bir ABD deniz üssünü vurdu. Aynı yerleri tekrar vurduğu zaman bir şey elde edebiliyor mu bilmiyorum. Ama en azından kullanıma açılmasını engelliyor muhtemelen. Ama bildiğim tek şey var. Bahreyn bu süreçte ciddi bedel ödedi. Hatta bugün Bahreynli bir yetkilinin bir açıklamasını gördüm. ABD bizi yalnız bıraktı. Kesinlikle öncelik bizim güvenliğimiz değil diyordu. En azından bunu anlamış oldular diyelim bu süreçte. Bunların dışında yine Bahreyn'de İran ABD'nin kullandığı Selman Limanı'nı da vurdu. Aslında bugün İran çok önemli iddialarda da bulundu. İsrail'in hava kuvvetleri karargahını vurduklarını açıkladılar mesela. Bundan daha da önemlisi devrim muhafızları Netanyahu'nun ofisini vurduklarını da iddia etti. Hatta saatlerdir Netanyahu ortalarda olmadığı için bu iddia ses de getirdi. Ben bu video için hazırlık yaparken yeni bir son dakika daha düştü. O da İran'ın Güney Kıbrıs'ı hedef almaya devam ettiği. Şu an Güney Kıbrıs'ta bulunan askeri üstten yani İngiliz üssünden dumanlar yükseliyor. Hatta Kıbrıs medyası da Kıbrıs'taki bütün İngiliz askeri üslerinin tahliye edildiğini açıkladı. Yani İran gerçekten şaşırtıcı şekilde ciddi darbeler vuruyor. Ama esas darbeyi yine enerji sektörüne vurmaya devam etti. Dün konuşmuştuk. Hürmüz Boğazı'nı kapattılar ve bunun kısa vadede etkileri olacak demiştik. Ama orada şunu belirtmiştim. Orta ve uzun vadede Hürmüz Boğazı'ndaki yasak devam ederse esas darbeyi o zaman göreceğiz. Tabii o kadar devam edeceğine ihtimal vermemiştim ama İran kısa vadede büyük zarar vermek için etraftaki enerji tesislerine saldırmaya başladı. Ve bunun sonucunda bugün iki önemli şey oldu. Birincisi Katar Enerji İran'ın İHA saldırılarından sonra LNG üretimini durdurdu. Bu kısa vadede ciddi etki oluşturabilecek bir gelişme. Hatta etkileri görülmeye de başlandı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları bazı noktalarda bir gün içerisinde %50 artış gösterdi. Süreç uzadıkça bu iş daha da kötüye gidecek elbette. Enerjiye vurulan tek darbe de bu değil. Hatta asıl darbe bile bu değil. Asıl darbeyi Suudi Arabistan'da vurdular. İran bugün bir kamikaze drone saldırısıyla Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesisini vurdu. Bu saldırının ardından tesis geçici olarak durduruldu. Ve bence bugünün en önemli haberi buydu. ABD'nin uçaklarının düşürülmesinden filan bile daha önemliydi bu. Çünkü Aramco şirketi dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri.
ve küresel arzın önemli bir bölümünü tek başına karşılıyor. Bütün dünyadaki petrol arzının %10, %12 kadarı Aramco tarafından sağlanıyor. Dünyada toplam günde 100 milyon varil petrol üretiliyor. Bu şirket tek başına 10 milyon varilin üzerinde bir günlük petrol üretimine sahip. Yani dünyanın en büyük tek üreticisi bu şirket. Aynı zamanda Suudi Arabistan ekonomisinin bel kemiği. Suudi Arabistan'ı biliyorsunuz. Devlet gelirlerinin çok büyük bir kısmı petrol satışından geliyor ve Aramco bu sürecin başrolünde. Bir de sadece üretim tesisleri de değil bunlar. İşleme, depolama ve ihracat altyapısının da merkezi. O yüzden vurulmaları doğrudan küresel enerji akışını etkiliyor. Peki burada üretimin durması dünyada petrol fiyatlarını ne kadar etkiler? Büyük bir şirket olduğu için olayın hemen ardından ham petrol fiyatları yaklaşık %10 artış gösterdi. Orta vadede devam ederse petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkar. En ciddi senaryolarda 120-130 doları bulabilir. Yani bu şirket sadece Suudi Arabistan için değil, dünya ekonomisi için de çok önemli bir konumda. Zaten az çok bahsetmiş olduk ama yine de toparlamak için şu soruyu da bu noktada soralım. İran buraya saldırarak neyi amaçlıyor? Öncelikle İran'ın Körfez saldırılarına baktığınızda çok mantıklı bir hamle olmadığını düşünürsünüz. Zaten ABD ve İsrail İran'ın üzerine gelirken bir de karşısına Körfez ülkelerini alma riskini İran niye alıyor? Bunu ilk etapta anlamak kolay değil ama İran müttefiklerini vurarak ABD'yi zor durumda bırakmaya çalışıyor. İşe yarıyor mu derseniz kesinlikle yaramıyor. Çünkü ABD'nin müttefikleri falan umurunda değil. Arap ülkeleri ABD'nin müttefiki bile sayılmaz. ABD emreder, onlar yaparlar. Böyle bir ortamda onları vurdun diye ABD köşeye sıkışmayacak elbette. Ama onlar üzerinden ABD'ye bir baskı oluşturmaya çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Körfez ülkelerinin baskısından da bahsetmiyorum. Körfez ülkeleri baskı yapsa da ABD için bir şey ifade etmeyeceğini İran zaten biliyor. O yüzden buralardaki enerji tesislerine saldırı yaptığında baskı yapacak olan skalayı genişletmiş oluyor. Suudi Arabistan'ın Aramco tesisini vurursan dünyada petrol fiyatları yükselir. Avrupa'da ekonomiler zora düşer. Katar'ın LNG tesislerini çalışamaz hale getirirsen dünyada doğalgaz fiyatları tavan yapar. Ama bu iş özellikle Avrupa'yı vurur. Avrupa zaten Rusya ile bir gerginlik yaşadığı için doğalgaz fiyatlarında ve arzında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir de Katar'dan gelecek LNG engellenirse elbette Avrupa için kabus daha da büyür. Ekonomi her şeydir. Avrupa ülkeleri her ne kadar ABD'nin sözünden çıkamayacak olsalar da ekonomileri çökmeye başladığı zaman hepsi yavaş yavaş ABD'ye ses çıkarmaya başlarlar. Yani bir posta koyma şeklinde olmasa bile en azından kapalı kapılar ardında rahatsızlıklar konuşulmaya başlar ve zaman içerisinde ABD'ye karşı ciddi bir dip dalga oluşur. Şu an İran'ın sağlamaya çalıştığı şey tam olarak bu ve bunu yapmak istediğinizde de Aramco tesisleri gerçekten doğru adres. Yani kısaca özetlersek ABD ve İsrail sert şekilde Tahran'ı vurmaya devam ediyor. Ama İran da onları ve onlara yakın olan hedefleri şaşırtıcı şekilde ciddi anlamda vurmaya devam ediyor. O yüzden savaşta tansiyon düşmüyor ve önümüzdeki günlerde de düşecek gibi görünmüyor. Allah'a emanet olun.